Hiç düşündünüz mü? Bir ortama girdiğinizde hala bakışların size dönüp dönmediğini. Yaş aldıkça başkalarının bizi nasıl gördüğünü merak etmek çok doğal. Ama işin gerçeği şu: siz düşündüğünüzden çok daha çekici olabilirsiniz. Bu videoda yaşınız kaç olursa olsun hala güzel bir kadın olduğunuzu gösteren 7 işareti öğreneceksiniz. Peki neden bazı kadınlar yıllar geçse de her ortamda dikkat çekerken bazıları kendini geri planda hisseder? Siz hangi taraftasınız? Videonun sonunda kendinize bambaşka bir gözle bakacaksınız ve buna inanamayacaksınız. Birçok kadın yaş aldıkça güzelliğinin kaybolduğunu düşünür. Oysa bu en büyük yanılgılardan biridir. Çünkü gerçek çekicilik yalnızca aynada gördüğünüz detaylarda saklı değildir. Yıllar geçtikçe insanın bakışlarına, yürüyüşüne ve çevresine hissettirdiklerine yansıyan bambaşka bir güzellik ortaya çıkar. Bu güzellik gençliğin parıltısından farklıdır. Daha derin, daha kalıcı ve çok daha etkileyicidir. Bu videoda işte tam da bu gizli güzelliği ortaya çıkaran 7 işareti paylaşacağım. Belki farkında değilsiniz ama günlük hayatınızda sık sık bu işaretlerden bazılarını sergiliyor olabilirsiniz. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1. Asıl etki, görünüşünüzde değil varlığınızda. Yaş aldıkça farkında olmadan kazandığımız en değerli şeylerden biri, varlığımızın bıraktığı izlenimdir. Gençlik yıllarında övgüler daha çok cilt güzelliğine, saç rengine ya da ince bedene yönelir. Oysa belli bir yaştan sonra, insanların dikkatini çeken şey bambaşka bir ışıktır. Duruşunuz, gülüşünüz ve çevrenize yaydığınız huzur. Son zamanlarda size ne kadar içten bir gülüşünüz var, ses tonunuz çok hoş ya da sizinle konuşmak insana huzur veriyor dendi mi? Bu sözler yalnızca dış görünüşünüzle ilgili değildir. İnsanlara hissettirdiğiniz güveni ve samimiyeti anlatır. Mesela Hande Hanım, 72 yaşında emekli bir öğretmen. Hiçbir zaman kendini çok dikkat çekici bulmamış. Ama hayat ona farklı bir gerçeği göstermiş. Bir gün pazar çıkışı eve dönerken otobüste yaşlı bir teyze yanına oturmuş. Dakikalar içinde kadın yıllardır kimseye açmadığı sıkıntılarını anlatmaya başlamış. Çünkü Hande Hanım'ın bakışlarında güven, sesinde sakinlik vardı. Başka bir gün mahalledeki genç kadınlar onun yanına gelip "Teyzeciğim, sizin gibi enerjik olmak isteriz, sırrınız nedir?" diye sormuşlardı. Hande Hanım önce şaşırdı. Sonra fark etti. Mesele genç görünmek değil, insanlara verdiği güven, nezaket ve varlığından yayılan huzurdu. Bir akşam komşu ziyaretinde çay bardakları doldurulurken herkes onun etrafında toplanmıştı. Kimse ondan parlak makyaj ya da pahalı kıyafetler beklemiyordu. Herkes onun sakin sohbetini, samimi gülümsemesini dinlemekten keyif alıyordu. İşte gerçek güzellik tam da burada saklıydı. Peki siz hiç düşündünüz mü? İnsanlar size yalnızca yüz güzelliğiniz için mi bakıyor, yoksa varlığınızın bıraktığı o derin etki için mi? 2. Zarafetiniz gençlere ilham oluyor. Yaş aldıkça güzellik, genç görünmeye çalışmakla değil, kendinize yakışanı bilmekle ortaya çıkar. İnsanların gözünde sizi farklı kılan şey, modayı körü körüne takip etmeniz değil, seçimlerinizi zarifçe taşımanızdır. Hiç genç bir kadının size "Şalınızı çok beğendim, bluzunuz nereden?" ya da "Sizin gibi zarif yaşanmak isterim" dediği oldu mu? Bu sözler aslında küçük bir iltifat değil, zamansız bir şıklığın işaretidir. Mesela Gülseren Hanım, 70 yaşında, yıllarca iç mimarlık yapmış. Hiçbir zaman gençlere özenip en son moda kıyafetlerin peşinden koşmamış. Ama her zaman sade, uyumlu ve kendine yakışanı tercih etmiş. Torunuyla parka gittiğinde anneler yanına gelip "Şalınızı nereden aldınız, ne kadar yakışmış?" diye sorarmış. Çarşıya çıktığında genç kızlar bluzunu ya da çantasını merak eder, düğünlerde genç gelin adayları bile "Sizin gibi zarif yaşanmak isterim" dermiş. Bir mahalle düğününde yaşadığı küçük bir olay hala aklında. Gelin, onun sade ama şık ipek şalını görüp "Ben de ileride böyle yaşanmak isterim" demişti. İşte o an Gülseren Hanım anladı. Güzellik, gençliğin peşinden koşmak değil, zarafeti sahiplenmek demekti. Gerçek şıklık, pahalı markalarda saklı değildir. Bazen düz renk bir elbise, özenle yapılmış bir saç ve küçük bir broş sizi olduğunuzdan çok daha etkileyici kılar.
Çünkü mesele kıyafet değil, o kıyafeti nasıl taşıdığınızdır. Ve unutmayın, zarafetin 3 sırrı vardır. Sadelik, uyum ve özgüven. Bu üçlüye sahip olduğunuzda gençler size yalnızca bakmaz, sizi örnek alır. Eğer bu bölümü kendinizde hissettiyseniz yorumlara 2 yazın. Çünkü sizin zarafet hikayeniz başka kadınlara da yol gösterebilir. 3. Konuştuğunuzda herkes sizi dinliyor. Gerçek güzellik sadece yüz hatlarında ya da şık kıyafetlerde gizli değildir. Sözlerinizde, sohbetinizde ve duruşunuzda da kendini gösterir. Bir ortamda gözlerin size dönmesi, insanların sözlerinizi can kulağıyla dinlemesi aslında düşündüğünüzden çok daha çekici olduğunuzun işaretidir. Dikkat edin. Biri gerçekten ilgi duyduğunda göz teması daha uzun sürer. Yüzünde küçük ifadeler belirir. Hatta cümlenizi bitirmeden "hı hı" diye onaylar. Bu yalnızca fiziksel görünüşten değil, sizden yayılan sıcaklık ve güven duygusundan kaynaklanır. Mesela Ayla Hanım, 74 yaşında emekli bir edebiyat öğretmeni. Mahalledeki çay davetlerinde fark etmişti, herkes onun etrafında toplanıyor, çay bardakları elden ele dolaşırken sohbetin odağı hep o oluyordu. Konuşurken göz göze gelmekten çekinmiyorlar, söylediklerini dikkatle dinliyorlardı. Bir gün belediyenin kültür merkezinde düzenlenen bir şiir dinletisinde kısa bir anısını paylaştı. Salondaki genç bir kadın, "Sizi dinlemek insanı büyülüyor, öyle bir ifade tarzınız var ki," demişti. O an Ayla Hanım tekrar anladı ki, çekiciliği makyajdan değil, kelimelerine yansıyan zarafet ve bilgelikten geliyordu. Bu sadece resmi ortamlarda değil, evde de geçerliydi. Torunları ona kitap okuturken odada bir sessizlik olurdu. Çünkü çocuklar bile onun ses tonundaki huzuru hissediyor, anlattığı hikayelerin büyüsüne kapılıyordu. Unutmayın, güç yüksek sesle değil, sakin, berrak bir anlatımda gizlidir. Siz konuşurken karşı taraf başını hafifçe öne eğiyor, gözleriyle sizi takip ediyorsa, bu sizin sessiz ama güçlü güzelliğinizin kanıtıdır. 4. Cildiniz, saçınız ve duruşunuz dikkat çekiyor. Bazen farkında bile olmadan, insanlar sizin en doğal özelliklerinize hayran kalır. Gençlikte güzellik, çoğunlukla kusursuz bir cilt ya da parlak saçlarla ölçülür. Oysa yaş ilerledikçe önemli olan şey, kendinize gösterdiğiniz özen ve çevrenize yansıttığınız sağlıklı, canlı enerjidir. Hiç size, cildiniz ne kadar ışıl ışıl, saçınız çok yakışmış ya da ne kadar dik ve zarif duruyorsunuz dendi mi? Bu sözler yalnızca dış görünüşünüze değil, hayata bakışınıza ve kendinize verdiğiniz değere işaret eder. Mesela Enel Hanım, 71 yaşında ve yıllarca hemşirelik yapmış. Hiç ağır makyaj kullanmamış ama cildine daima özen göstermiş. Bol su içmiş, güneşten kendini korumuş, doğal sabunlardan şaşmamış. Bir gün semt pazarında tanımadığı bir kadın ona dönüp, "Umarım ben de sizin yaşınızda böyle sağlıklı görünürüm," dedi. İşte o an fark etti ki, güzellik genç görünmekten değil, sağlıklı ve doğal olmaktan geliyordu. Bir başka gün kuaförde sıra beklerken, genç bir kız saçlarını fark edip, "Beyazlarınız o kadar zarif duruyor ki, keşke ben de sizin gibi cesur olsam," demişti. Emel Hanım gülümsedi. Çünkü saçlarını saklamamış, onları gururla taşımıştı. Ve tabii duruş. Dik yürüyen, omuzlarını geriye alan, kendinden emin bir kadın, en sade kıyafetle bile herkesten daha etkileyici görünür. Torunuyla yürüyüş yaparken çekilen bir fotoğrafını gördüğünde, yılların ona kambur değil, dimdik bir duruş verdiğini fark etmişti. Unutmayın, küçük alışkanlıklar büyük fark yaratır. Günde 2 litre su içmek, güneşten korunmak, omuzları dikleştiren 2 dakikalık egzersizler. Bunlar, genç bir görünüyorum sorusundan bağımsız olarak sizi bakımlı ve sağlıklı kılar. Eğer bu bölüm sizi kendinize hatırlattıysa, yorumlara 4 yazın. Çünkü sizin bakım sırrınız başka kadınlara da ilham olabilir. 5. Özgüveniniz saygı uyandırıyor. Güzellik yalnızca dış görünüşte değil, özgüvende gizlidir. Yaş aldıkça bir kadın kim olduğunu daha iyi bilir, değerini başkasının onayına ihtiyaç duymadan taşır. İşte bu duruş fark ettirmeden insanlarda saygı uyandırır. Özgüven, gösteriş yapmak ya da kibirli görünmek değildir. Aksine kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek, bir ortama girdiğinizde varlığınızla huzur vermektir.
Başınızı dik tuttuğunuzda, sözleriniz berrak olduğunda ve kararlılığınız sakinlikle birleştiğinde insanlar size farklı gözle bakar. Mesela Sevilay Hanım, 73 yaşında, yıllarca kendi işini yürütmüş bir girişimci. Hiçbir zaman genç görünme telaşına girmedi. Modanın peşinden koşmadı. Ama girdiği her ortamda saygı gördü. Çünkü tavırlarıyla, konuşmasıyla ve kendinden emin duruşuyla insanlara güven verdi. Bir gün aile toplantısında tartışma büyümeye başlamıştı. Herkes aynı anda konuşuyordu. Sevilay Hanım, sakin bir sesle, "Herkes sırayla söylesin, ben toparlarım," dedi. Dakikalar içinde ortam yumuşadı. O an gençler fark etti ki, güçlü olmak bağırmak değil, sakinliğiyle yönlendirebilmekti. Bir başka gün eski çalışanlarından biriyle çarşıda karşılaştı. Genç kadın ona, "Sizden öğrendiğim en önemli şey kendimden vazgeçmemek oldu," dedi. Sevilay Hanım anladı ki yıllarca verdiği güven kıyafetlerden değil, özgüvenle yoğrulmuş tavrından gelmişti. Özgüven çoğu zaman küçük davranışlarda kendini gösterir. Kararını erteleyip düşünmek istediğini kibarca söylemek, kalabalıkta sakin ama net bir özet yapmak, göz temasıyla karşınızdakine değer verdiğinizi hissettirmek. Bilin ki insanlar sesi en yüksek olanı değil, zihni en berrak olanı takip eder. İşte bu yüzden özgüven, görünümden bağımsız bir çekicilik kaynağıdır. 6. Sıcakkanlılığınız insanları çekiyor. Bir kadının güzelliği yalnızca yüzünde ya da kıyafetinde değil, ortama kattığı enerjide gizlidir. Bazı insanlar vardır, gülümsemesiyle, bakışıyla ya da sadece varlığıyla bulunduğu ortamı aydınlatır. Siz de böyle bir etki yaratıyorsanız, bu en güçlü çekicilik işaretlerinden biridir. Hiç fark ettiniz mi? Market kasiyerlerinin sizi hatırlaması, komşuların yanınıza gelip sohbet etmek istemesi, gençlerin sizinle vakit geçirmekten keyif alması. Bunların nedeni sizin sıcakkanlılığınız ve insanlara verdiğiniz güven duygusudur. Mesela Hazal Hanım, 70 yaşında emekli mühendis. Kendini hiçbir zaman çok güzel olarak tanımlamamış. Ama gittiği her yerde insanlar onunla konuşmak istemiş, yanına oturmuş. Bir gün parkta torununu sallarken yan banktaki bir genç kadın dönüp, "Sizde öyle bir enerji var ki insan kendini rahat hissediyor," dedi. Hatta genç kız ekledi, "Biz de yaşlandığımızda sizin gibi enerjik olmak isteriz." Bir başka gün mahalledeki komşu gününde herkes pasta böreklerle otururken fark etti ki sofranın etrafında en çok sohbet onun çevresinde dönüyordu. Kimi tarif soruyor, kimi hayat hikayesini anlatıyordu. Çünkü Hazal Hanım yargılamadan dinliyor, içten bir gülümsemeyle cevap veriyordu. Gerçek cazibe, abartılı sözlerden ya da dikkat çekmeye çalışmaktan doğmaz. Bazen tek bir gülüş, samimi bir bakış ya da dinlemeyi bilen bir tavır, insanların kalbinde derin izler bırakır. Siz karşınızdakini gerçekten dinlediğinizde, gözlerinizle ilgi gösterdiğinizde, insanlar yanınızda huzur bulur. Unutmayın, insanları kendinize çeken sıcakkanlılığın küçük sırları vardır. İçten bir gülümseme, karşınızdakini bölmeden dinlemek, göz temasıyla "buradayım" demek. Bir düşünün. Sizinle sohbet edenlerin yüzünde bir rahatlama, gözlerinde bir sevinç görüyorsanız, bilin ki bu sizin sessiz ama güçlü güzelliğinizin en net kanıtıdır. Eğer bu bölüm sizi kendinize hatırlattıysa, yorumlara altı yazın. Çünkü sizin sıcakkanlılığınız başkalarına da umut verebilir. 7. Bakışların sizde durmasının bir sebebi var. Bir ortama girdiğinizde, insanların size farkında olmadan tekrar tekrar baktığını hiç hissettiniz mi? Bazen bu bakışlar bir saniye sürer, bazen biraz daha uzun kalır. İşte bu durum yalnızca dış görünüşle ilgili değildir. Kendinizden emin duruşunuz, zerafetiniz ve içinizden yayılan cazibe, insanları farkında olmadan size yöneltir. Pek çok kadın yaşlandıkça görünmez olduğunu düşünür. Oysa gerçek çekicilik yaşla kaybolmaz. Aksine daha da derinleşir. Eğer bir yabancı size gülümseyerek bakıyorsa, kapıda biraz fazla nazik davranıyorsa ya da yan masadaki genç kız sizin şalınızı fark edip beğeniyorsa bu boşuna değildir. Mesela Nuran Hanım, 68 yaşında emekli avukat. Hiçbir zaman kendini çok dikkat çekici bulmamış. Ama çarşıda alışveriş yaparken, otobüste yolculuk ederken hep insanların ona ikinci kez baktığını fark etmiş.
Bir gün restoranda garson siparişi alırken normalden daha özenli davranmış. Başka bir gün otobüste genç bir erkek yerini hemen vermiş. Önceleri tesadüf sandı ama sonra anladı. Bu bakışların sebebi onun doğal zerafetiydi. Bakışların sizde kalmasının birçok küçük göstergesi vardır. Karşınızdaki kişi vedalaşırken bakışlarını sizden çekemez. Yabancı biri kapıyı tutarken biraz fazla bekler. Market kasasında görevli size her zamankinden sıcak gülümser. Bunların ortak noktası sizin fark etmediğiniz ama çevrenizin hissettiği çekimdir. Siz kendinizi saklamayın. Çünkü bu bakışlar çoğu zaman zarafetinize sessiz bir teşekkürdür. Gerçek şu ki, güzellik, kırışıklıklardan ya da saç renginden bağımsızdır. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edip zarafetle taşıdığınızda, insanlar bunu görmezden gelemez. Güzellik kaybolmaz, sadece şekil değiştirir. Şimdi gelin bir an durup düşünelim. Bu 7 işaretten hangisi sizde de var? Çünkü yaş ilerledikçe güzelliğin kaybolduğunu değil, dönüştüğünü fark etmek gerekir. Gerçek çekicilik 25 yaşındaki görünümde değil, hayat tecrübesiyle yoğrulmuş özgüvende, zarafette ve insanlara hissettirdiğiniz sıcaklıkta saklıdır. Eğer insanlar sizinle konuşurken göz teması kuruyorsa, varlığınızdan huzur buluyorsa, gençler sizin tarzınıza hayran kalıyor ya da bakışlarını üzerinizde yakalıyorsa, bilin ki güzelliğiniz hala dimdik ayakta. Üstelik her geçen yıl daha da derinleşiyor. Toplum çoğu zaman yaşla birlikte görünmez olduğumuzu düşündürür. Ama aslında asıl güzellik, yıllar geçtikçe parlayan bir hazine gibidir. Siz farkında olmadan çevrenize ilham veriyor, zarafetinizle gençlere yol gösteriyor olabilirsiniz. Bir düşünün. Belki torununuz sizin saçınıza dokunup ne kadar yumuşak diyor. Belki komşu pazar çantanızı övüyor. Belki çay sohbetinde genç bir kadın, ben de sizin gibi yaş almak isterim diyor. İşte bütün bu anlar güzelliğinizin kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini gösteriyor. Unutmayın, gerçek güzellik aynada değil, insanların kalbinde bıraktığınız izde saklıdır. Ve siz o izi bugün hala güçlü bir şekilde bırakıyorsunuz. Şimdi sıra sizde. Bu işaretlerden hangilerini kendi hayatınızda gördünüz? Yorumlarda paylaşın. Çünkü sizin hikayeniz başka kadınlara cesaret verebilir. Eğer bu işaretlerin birkaçını bile yaşıyorsanız, güzelliğiniz kaybolmadı. Sadece olgunlaştı. Siz de birini seçin ve bugün not alın. Bende en çok şu işaret var. Yorumlara yazın ki başka kadınlar da güç alsın. Ve son olarak, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğiniz bu hikayelerin daha çok insana ulaşmasını sağlar.